Project Management Institute, 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren proje yönetim dünyasının en etkin organizasyonlarından birisi. 2019 yılı sonunda Philadelphia'da yapılan global konferansta PMI'nin verdiği önemli mesajlardan birisi şuydu: bundan böyle çıktıya değil, sonuca odaklanacağız. PMI, global bir organizasyonda ana temalardan birisi olarak çıktı ve sonuç kavramlarını seçerek hem önemli bir gelişim alanına işaret ediyor, hem de proje yöneticilerine ve tepe yöneticilere önemli bir mesaj veriyor. Çıktı ve sonuç kavramları output ve outcome, üretkenlikle ilişkili ve doğal olarak iş dünyası için önemli kavramlar. Bunlar proje yönetiminde de önemli ve aktiviteler, teslimatlar da bu kavramların alt parçaları. Tepe yönetimin, sponsorun ve proje yöneticisinin her birinin projeden beklenen değerle ilgili bir tanımı, düşüncesi vardır. Tepe yönetimin tanımı belirleyici olandır. Buna karşılık projenin yarattığı değeri projenin sonucu belirler. Bunu da şekillendiren proje yöneticisidir. Bu nedenle tepe yönetimin projeden beklentilerinin ne olduğunun proje yönetim ekibi tarafından ne kadar anlaşıldığı, içselleştirildiği oldukça önemlidir. Proje ekip üyeleri aktivitelere, teslimatlara, proje yöneticisi teslimatlara ve çıktıya, sponsorsa çıktıya ve sonuca bakar. Yöneticinin pozisyonu yükseldikçe odak değişir. Tepe yönetim hiç kuşkusuz sonuca bakar. Ancak bu arada yeni bir kavram daha gündeme gelir. İngilizce impact olarak ifade edilen etki. Projenin hemen tamamlanması sonrasında elde edilen sonucun orta veya uzun vadede yarattığı etkidir impact. Tepe yöneticinin asıl odaklandığı taraftır. Çıktı ve sonuç proje yönetim performansının, etki ise portföy yönetim performansının göstergesidir. Çıktıları beklendiği gibi oluşturmak, projede başarılı bir sonuç almak, şirket performansında beklenen etkinin yaratılmasını garanti etmez. Üzerinde çalışılan proje, şirket için yanlış bir proje olabilir. Bunu somut bir örnekle anlatmaya çalışayım. Sektöründe lider, güçlü ve büyük bir şirket, müşteri ilişkileri yönetim uygulamasına yani CRM'e yatırım yapmaya karar verir. Satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı projenin sponsoru olarak belirlenir. Sponsor, projenin çerçevesini çizer, beklentileri tanımlar, finansal kaynakları organize eder. Ana hatlarda mutabakat sağlandıktan sonra projeyi gerçekleştirmesi için iş çözümleri departmanına aktarır. Proje başlatılır. Analiz, teknik tasarım, kodlama gerçekleştirilir. Bunlar teslimatlara yöneliktir ve bütünün parçalarını oluşturur. Adım adım tüm teslimatlar tamamlanır. Parçalar entegre edilir. Uygulama kullanıma hazır hale getirilir. Artık çıktı oluşmuş, şirketin yazılım portföyünde CRM uygulaması yerini almıştır, kullanıma hazırdır. Eğitimler verilir, dokümantasyon hazırlanır ve CRM uygulaması satış ve pazarlama birimi tarafından kullanılmaya başlanır. Artık müşterilerle etkileşim çok daha etkin yönetilmektedir. Kaybedilen, kazanılan müşteriler rahatlıkla incelenebilmekte, performans raporlanabilmekte, müşteri verilerine kolaylıkla erişilebilmektedir. Proje yöneticisi ve sponsor ortaya konan üründen memnundur. Sonuç elde edilmiştir. Proje sonlandırılır. Buraya kadar her şey yolundadır. Başarılı bir proje yönetimi sonrasında CRM modülü beklendiği şekilde uygulamaya alınmıştır. Buna karşılık tepe yöneticisi için CRM uygulamasının sorunsuz çalışması yeterli değildir. Tepe yöneticisi için asıl önemli olan bu uygulamanın şirket performansında yarattığı etkidir. Bu örnekte şöyle bir senaryo yaşanabilir. Projenin kapatılmasından yaklaşık 3 ay sonra yapılan bir toplantıda genel müdür, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısına CRM uygulamasından duyduğu memnuniyetsizliği ve kaygısını paylaşabilir. Proje için oldukça yüksek bir bedel ödenmiştir. Aynı zamanda uygulamanın yıllık işletim giderleri de çok yüksektir. Tüm bu maliyete karşın uygulamadan somut bir fayda sağlanamamıştır. Müşterilerden hala sıklıkla şikayetler gelmekte, müşteri kayıpları yaşanmaya devam etmektedir. Genel müdür, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısına bu kötü gidişatın düzeltilmesi için işe yarayacak başka bir çözüm oluşturmasını ister. CRM derde deva almamıştır. Genel müdürün gözünde başarısız bir proje olarak değerlendirilmektedir. Genel müdürün işaret ettiği sıkıntının kaynağı başka yerdedir.
Satış ve pazarlama departmanı, pazarda lider şirket olmanın verdiği rahatlıkla müşterilerini yeterince dinlememekte, önemsememekte, müşterilerin şikayetlerine kayıtsız kalmaktadır. Bu gelişim alanını CRM modülü raporlamakta, görünür kılmaktadır. CRM modülünün başarıyla yaptığı bu tespit ise zaten üst yönetim tarafından bilinen ve CRM projesini gündeme getiren bir konudur. Şirket yönetimi sorunu doğru tespit edememiş, yanlış projeye öncelik vermiştir. PMI 2019 yılı sonunda global konferansta verdiği mesajla o güne kadar sonuca yeterince odaklanmadıklarını ifade ediyor. İş dünyasında da durum çok farklı değil. Yapılan yatırımın asıl can alıcı kısmına, yani sonuç almaya, değer yaratmaya yönelik faaliyetler proje kapsamı içerisinde gerektiği şekilde tanımlanmıyor. Bu durumda da proje çıktısının değer üretme sürecinde kervan yolda düzülüyor. Başarıyla geliştirilen, kullanılmaya başlanan bir yazılımda devreye alındıktan sonraki kullanıcı adaptasyon süreci tasarlanmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Beklenen değer yaratılamıyor. Ya da görünürde sıkıntı yaşanmayan bir projede projenin kapanışı sonrasında etki değerlendirmesi yapılmadığı için gelişim alanları fark edilemiyor. Şirket içinde değer yaratmayan projeler ardı ardına kaynak tüketmeye devam edebiliyor. Öncelikle tepe yönetim, sponsor ve proje yöneticisi arasında çıktı, sonuç ve etki üzerinde bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Proje çıktısının yaratacağı sonucu ve etkiyi analiz eden ve raporlayan aşamaların da proje kapsamına dahil edilmesi başarıya önemli katkı sağlıyor. Bu aşamalar başarısızlık durumunda da ders çıkartılmasını güvence altına alıyor. Projede çıktı, sonuç ve etki arasındaki ilişkileri kavrayan, proje performanslarını bu kavramlar ışığında değerlendiren organizasyonlar gelişim yolculuklarında daha hızlı yol alıyorlar.